Merhaba arkadaşlar, Gizemli Örgüler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni başlayanlar için sihirli halka yapımını göstereceğim. Benim en sık kullandığım yöntem bu. Bence en kolayı da bu. Hemen başlayalım. Tığım 2,5 milim. İpim de Alize Baby Best. Turuncu bir ip kullandım. İstediğiniz iple başlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ipimi aldım. İşaret parmağıma doladım. Bu uç kısmını biraz uzun bıraktım. Şimdi şu kısmı aldım. Şuradan parmağımdan geçirdim. Bu şekilde. İpim bu kadar uzun. Şimdi bu ipimi alıyorum arkadaşlar. Orta parmağımdan bakın. Şu orta parmağım. Bir tur döndürüyorum ve üzerine getiriyorum. Bakın üçgen şekilde. Bunu burada tuttum. Çok aşırı sıkmıyorum arkadaşlar. Bakın bol. Şöyle göstereyim bol. Buradan hemen bu ipimi alıyorum. Tığıma doluyorum. Bakın. Hemen tığımın ucuyla çekiyorum. Tığıma doladım. Şimdi bir kez daha buradan tığıma bu şekilde doluyorum. Ve bunun içinden çıkartıyorum. Ve bunu buraya sıkıştırdım. Sıkıştırdım. Şimdi arkadaşlar sihirli halkamız hazır. Bunun içini dolduracağız. Amigurumi yaparken kullanılır. Genelde içine 6 tane sık iğne yapılır. Birlikte sık iğne yapalım. İpimi doladım. Sihirli halkamın içinden geçirdim. Ve çıkardım. 2 tane ilmeğim oldu. İpimi tığıma doladım. İkisinin içinden çıkardım. Tekrar yapalım. Sihirli halkamızın içine battık. 2 ipi birden tutuyorum bakın. Bu şuradaki ucundaki ip. İkisini birlikten tutuyorum. Şu uç olan ip, açık olan ip dış kısımda, bu iç kısımda. Bu iç kısımda olursa eğer, yer değiştirirse bu ikisi, sihirli halkanız düzgün olmamış demektir. Yani sihirli halka olmaz, yapamazsınız. İçinden geçiriyorum. Ve tığımı doladım. İkisinin içinden geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar yapalım. Hemen sihirli halkamın içinden aldım. İpimi tığımın başına doladım. Çektim. 2 tane ilmeğim oldu. İçinden geçirdim arkadaşlar tekrar dolayıp. 3 tane sık iğneye sahip oldum. İlk yaptığımız sayılmıyor. Bakın dikkatinizi çekerim. 3 tane sık iğnemiz oldu. Tekrar yapıyoruz. 6 tane olacak. İçinden geçiriyorum. Şimdi 6 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Bir tane daha olacak. Şu anda 6. Şimdi arkadaşlar bakın ipin şu başaklar var ya, başaklarını oradan tutuyorum. Buradan böyle tutarsam bakın bu ip gitmeyecektir. Bakın gitmiyor. Elimle tutuyorum çünkü. Şuradan tutacaksınız, başakların ucundan. Bakın ucundan tutuyorum. Burayı boş bıraktım, serbest. Şimdi çekiyorum bakın. Gidiyor. Gördünüz mü? Kapandı. Sihirli halkamız kapandı şu anda. Şimdi arkadaşlar bunu buraya sabitliyoruz. Bu ipimizi aldım. Arkaya şöyle elimle bir tuttum. İlk etapta. Şimdi ilk yaptığım sık iğnemin şurası başına batıyorum. Görüyor musunuz? Hemen buna battım. İki başağı da aldım bakın. İki tarafını da alıyorum. Şimdi bu ipimi tığımın üzerine koyuyorum. Buradaki ipim var diye boştaki. Bu ipimi tığımın üzerine koydum. Ve bunu burada elimle tuttum arkadaşlar. Şimdi ipimi aldım buradaki ipimden. Tığımın başına doladım. Bunun içerisinden çıkardım. 2 tane ilmeğim oldu. Şimdi bu kapama işlemlerine CC denir. Bunun içinden geçiriyorum arkadaşlar. Örmedim bakın. İçinden geçirdim sadece. Bir tane zincir çekiyorum. Zincirimi çekmiş oldum. Bu zincir arkadaşlar. Bunun içinden çektiğiniz zaman boşaltıldığında bu zincir olur. Şimdi aynı yere bir tane daha batıyorum arkadaşlar. 12 tane sık iğne yapacağız. Bakın size sık iğneyi gösteriyorum şu anda. İçinden çıkardım ve bunun içinden geçirdim. Bir tane daha yapalım. Geçirdim. Şimdi arkadaşlar ipimizi yürütmeyi göstereceğim size. İçine geçirdim. Bu ipimiz yine burada. Bunu yine tığımızın üzerine koyuyoruz. Altında kalırsa bu ip ilerlemez. Tığımızın üzerine koyduk. Şimdi hemen tığımızın başına ipimizi doladık. İçinden geçirdik. Bu şekilde. Başına bir daha doladık. İkisinin içinden geçirdik. Aynı yere bir daha battık. Yine tığımızın üzerine gelecek bu ip. Bu ipi bir tur boyunca yürütmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aynı yere battım. Tekrar ikisinin içinden geçiriyorum. Şimdi bunun üzerine geçireceğim. Hemen aldım üzerine.
tığımın ipimizi içinden çıkardım. İkisinin içinden geçirdim. Bu şekilde. Buraya da 2 tane yapacağız. Zaten bakın artık ip bu şekilde gidiyor. Tutmama gerek bile yok. Ve geçiriyorum arkadaşlar. Tekrar yapalım. Sıra sonundaki kapatmayı göstereceğim size. Toplam 12 tane sık iğnemiz olacak. Yapalım arkadaşlar. Bu da sonuncu. Bakın buraya da yapıyorum. Hala tığımda ipim. Şimdi artık bu ipimizi yürütmüyoruz arkadaşlar. Bu ip sağlamlaştı. Bunu kesebiliriz. Ama isterseniz amigurumilerde içine de katlayabilirsiniz. Kesmenize gerek yok. Kalsın bu ipimiz. Şimdi arkadaşlar bakın şurada 1, 2. Bir de bu ilk battığımız sık iğne. Bu bizim kapama yaptığımız. Şöyle bakın. Buraya kadar geldim. Burada 12 tane sık iğnemi yaptım. Ama eğer gelip buna da batarsam bu başak deyip olmaz. Fazla olur. Buna da batmıyoruz. Bu ilki bizim kapama yaptığımız, CC yaptığımız yer sıra başında. Bu da bir zincirle yukarıya çıkmıştık o. Bu da bizim ilk sık iğnemiz. Eğer siz karıştırırsanız burada ilk sık iğneyi yaptığınızda ilmek belirleyici kullanın. Nasıl yapıyoruz? Bakın ilk sık iğnemizin tepesine battım. İpimi tığıma doladım. Çektim. Tekrar göstereyim şöyle. Bakın arkadaşlar. İlk sık iğnemizin tepesine battım. İpimi doladım tığıma. Çektim. Bu şekilde çektim. Şimdi arkadaşlar kapama yapıyorum. Bunu buradaki ilmeğimin içinden geçirdim. Örmedim. Şimdi bir zincir çektim. Tığımı ipime doladım. Ve bunun içinden çıkardım. Bakın bir zincir oldu. Bunu böyle devam ederseniz, zincir yapmaya devam edersiniz bu şekilde. Ama biz bir tane zincir çekeceğiz. Bu da sıramızı kaybetmememizi sağlayacak. Daha düzgün bir örgü olacak. Böyle yana doğru yamuk yamuk gitmeyecek. Zincirimi çektim arkadaşlar ve bunu yaptıktan sonra sakın gelip buraya batmayın. Bakın yanındakine batmayın. Hemen dibine batmanız gerekiyor. Bakın şuraya. Hemen bunun dibine. Şuraya batmanız gerekiyor. Gidip buna batmayın arkadaşlar. Buna batmanız lazım. Bakın zincir çektiğim yer burası. Buraya batacaksınız. Eğer buna batarsanız ipiniz dönerek devam edecektir. Böyle yamuk bir görüntü olacak. Biz öyle bir görüntü istemiyoruz. Dümdüz olması lazım. Bu şekilde ilmeğimi çıkardım arkadaşlar. İpimi doluyorum. İkisinin içinden geçirdim. Bu bir sık iğne. Buna da batıyorum arkadaşlar. Bunun içinden de geçiriyorum. Şimdi ben burada arttırma yapmış oldum. İkisine aynı yere 2 tane battım. Buraya geliyorum. Buna bir tane batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bir sonraki videomda size arttırmayı ve eksiltmeyi göstereceğim. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Ona da bakarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.